Santorini Gezi Rehberi'ne hoş geldiniz. Mavi kubbelerle süslü köyleri, dünyaca ünlü gün batımı manzaraları ve Ege'nin ortasında yükselen volkan kalderasıyla Santorini, hayallerdeki tatilin gerçeğe dönüştüğü bir ada. Oya ve Fira'nın bembeyaz evleri arasında dolaşırken hem Ege'nin ışığını hem de adanın romantik ruhunu hissedeceksiniz. Bu videoda Santorini'nin en özel noktalarını, gizli köşelerini ve gerçekten gitmeye değer tüm deneyimlerini birlikte keşfedeceğiz. Santorini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan Kiklat adalarının en ünlü üyesidir ve Atina'nın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda bulunur. Ada, hilal şeklindeki yapısıyla aslında binlerce yıl önce gerçekleşen dev bir volkanik patlamanın sonucunda oluşmuştur. Bugünkü Santorini, ana yerleşim adası Tira, Oia ve Fira gibi köylerin bulunduğu bölge ile volkanik kalderayı çevreleyen küçük adacıklardan oluşur. Türkiye'den Santorini'ye direkt uçuş bulunmadığı için en yaygın ulaşım yolu Atina aktarmalı uçmaktır. Atina'dan sonra kısa bir iç hat uçuşuyla ya da Pire limanından hızlı feribotla adaya ulaşılabilir. Yaz sezonunda Mikonos ve Rodos gibi diğer Yunan adalarından da feribot seferleri yapılır. Santorini'nin tarihine baktığımızda, Mö 1600 civarında gerçekleşen büyük volkan patlamasının adanın şekillenmesinde belirleyici olduğu görülür. Bu patlama sadece coğrafyayı değil, dönemin bütün Ege kültürlerini etkileyen çok büyük bir olaydı. Arkeolojik kazılarda bulunan Akrotiri antik kenti, Santorini'nin binlerce yıl önce gelişmiş bir yerleşim olduğunu ve patlama sonrası küller altında kaldığını gösterir. Bu nedenle Akrotiri, Ege'nin Pompei'si olarak anılır. Ada daha sonraki yüzyıllarda Fenikeliler, Dorlar, Roma ve Bizans İmparatorluğu gibi farklı uygarlıkların hakimiyetine girmiştir. Latin hükümdarlar ve Venedikliler döneminde adaya Santorini adı verilmiştir. Bu isim Sentirene'den gelir. Günümüzde Santorini'nin nüfusu yaklaşık 15.000 kişidir, ancak yaz aylarında turistlerle birlikte bu sayı birkaç katına çıkar. Ekonominin büyük bölümü turizme dayanır. Mavi kubbeli kiliseler, beyaz badanalı evler, kaldera manzarası, şarap bağları ve dünyaca ünlü gün batımı sayesinde ada yıl boyunca ziyaretçi çeker. Tüm bu özellikleriyle Santorini hem jeolojik hem tarihsel hem de kültürel açıdan Ege'nin en özel duraklarından biri olarak kabul edilir ve sadece manzaralarıyla değil, taşıdığı mirasla da gerçekten gitmeye değer bir destinasyondur. Santorini'de yapılacaklar listesi, adanın volkanik coğrafyası ve eşsiz manzaraları sayesinde oldukça çeşitlidir. Gezinin ilk durağı genellikle Oya olur. Burası mavi kubbeli kiliseleri, beyaz evleri ve dünyanın en ünlü gün batımlarından biriyle adanın kalbidir. Dar sokaklarda dolaşabilir, manzaraya karşı küçük teras kafelerde oturabilir veya gün batımını izlemek için kale kalıntılarındaki seyir noktasına çıkabilirsiniz. Ada merkezi Fira'da mutlaka görülmesi gereken bir diğer duraktır. Burada teleferikle eski limana inebilir, kaldera manzarasına karşı yürüyüş yapabilir ve adanın en hareketli alışveriş ve yeme içme noktalarını keşfedebilirsiniz. Fira'dan başlayıp Oya'ya kadar uzanan yürüyüş rotası yaklaşık 3 saatlik keyifli bir patikadır ve kalderayı yukarıdan izlemek için en iyi yollardan biridir. Antik tarih meraklıları için Akrotiri arkeolojik alanı eşsiz bir deneyim sunar. Burada binlerce yıl önce volkan patlamasıyla küller altında kalan antik bir şehri dolaşırsınız. Ada turunun bir diğer önemli kısmı volkan ve sıcak su kaynakları gezisidir. Teknelerle Nea Kameni ve Palea Kameni adacıklarına giderek aktif volkanın çevresinde yürüyebilir ve denizdeki sıcak su havuzlarında yüzebilirsiniz. Plajlara gelince Santorini çok farklı seçenekler sunar. Kırmızı kayalıkların oluşturduğu Red Beach, büyük siyah volkanik taşlara sahip Black Beach ise Season de Black. Daha sakin bir alternatif olan Kamari plajı ve daha lüks beach barların bulunduğu Perivolos plajı adanın en popüler sahillerindendir. Şarap meraklıları için adanın ünlü bağlarını ziyaret etmek keyifli bir aktivitedir. Volkanik topraklarda yetişen Assyrtiko üzümleriyle yapılan şarapları tadabilir ve şarap mahzenlerinin tarihi atmosferinde gezebilirsiniz. Günün sonunda ise deniz manzaralı bir restoranda kalderaya karşı yemek yemek, Santorini'nin romantik ruhunu en iyi hissettiren deneyimlerden biridir. Tüm bu duraklar Santorini'yi yalnızca bir tatil adası olmaktan çıkarıp hem doğası, hem tarihi, hem de kültürüyle gerçekten gitmeye değer bir destinasyon haline getirir. Santorini'ye ne zaman gidileceği tamamen ne aradığınıza bağlıdır.
En ideal dönemler Nisan-Haziran arası ile Eylül-Ekim aylarıdır. Hava sıcak, deniz keyiflidir ve kalabalık yaz aylarına göre çok daha rahattır. Temmuz ve Ağustos adanın en yoğun, en sıcak ve en pahalı dönemidir. Bu yüzden daha sakin bir deneyim isteyenler için önerilmez. Kış aylarında ise adanın büyük bölümü kapalıdır. Ama kaldera manzarasını sessizlik içinde görmek isteyenler için ilginç bir seçenek olabilir. Konaklama konusunda Fira hareketli bir merkez arayanlara, Oya ise romantik ve manzaralı bir deneyim isteyenlere hitap eder. Daha ekonomik seçenekler için Kamari, Perissa veya Pirgos gibi köyler hem ulaşımı kolay hem de daha uygun fiyatlı alternatifler sunar. Santorini'de yemek kültürü oldukça zengindir. Domates köftesi, fava, taze balıklar, kaldera manzaralı restoranlarda sunulan Yunan mezeleri ve volkanik toprakta yetişen Assyrtiko üzümlerinden yapılan yerel şaraplar mutlaka denenmelidir. Ada sıcak ve rüzgarlı bir iklime sahip olduğu için rahat, hafif, nefes alan kıyafetler tercih edilir. Özellikle yürüyüş yapacaksanız kaymaz tabanlı rahat bir ayakkabı şarttır. Akşamları rüzgar serin olabileceğinden yanınıza ince bir hırka almak her zaman faydalıdır. Güneş kremi, şapka, su ve küçük bir çanta ise adada gezerken olmazsa olmazlardır. Santorini'de toplu taşıma mevcut olsa da otobüsler kalabalık olabilir. Daha özgür bir gezi için ATV, motosiklet veya küçük bir araba kiralamak en pratik çözümlerden biridir. Tüm bu bilgilerle donanmış şekilde Santorini'yi keşfetmek hem rahat hem keyifli bir deneyime dönüşür ve ada, manzaralarıyla olduğu kadar pratik seyahat kolaylığıyla da gerçekten gitmeye değer bir destinasyon olduğunu kanıtlar. Santorini hakkında bahsetmeyi unuttuğumuz ama seyahatinizi kolaylaştıracak birkaç önemli bilgi daha var. Öncelikle adanın yolları dar ve kıvrımlıdır. Özellikle Oya ve Fira çevresinde park yeri bulmak oldukça zor olabilir. Bu yüzden aracı merkeze uzak bir noktaya bırakıp yürümek çoğu zaman daha hızlıdır. Adada musluk suyu içmeye uygun değildir. Bu nedenle mutlaka şişelenmiş su kullanmanız gerekir. Gün içinde çok fazla merdiven çıkacağınızı da unutmayın. Köyler dik yamaca kurulduğu için özellikle fotoğraf noktalarına giderken bol bol iniş çıkış yaparsınız. Drone kullanmak Santorini'de ciddi şekilde kısıtlanmıştır ve pek çok bölgede tamamen yasaktır. Bu nedenle uçurmadan önce mutlaka kuralları kontrol etmelisiniz. Adanın güneş batımı noktaları özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık olur. İyi bir yer kapmak için en az 1 saat önce gitmek veya daha sakin alternatifler olan Imerovigli ve Firostefani'ye yönelmek çok daha keyifli bir deneyim sağlar. Şarap bağlarıyla ilgilenenler için Santo Wines ve Venetsanos gibi manzaralı şaraphaneler hem tadım hem de fotoğraf açısından oldukça etkileyicidir. Adada kredi kartı çoğu yerde geçse de küçük köylerdeki mini market ve taksilerde nakit bulundurmak faydalıdır. Tekne turlarına çıkacaksanız yanınıza güneş kremi, havlu ve yedek kıyafet almayı unutmayın. Çünkü rüzgar açık denizde daha güçlü hissedilir. Ayrıca Santorini'deki sokaklar turist yoğunluğu nedeniyle dar geçişlerde tıkanabilir. Bu yüzden sabah erken saatlerde dolaşmak hem daha ferah hem de daha fotojenik bir ortam sunar. Son olarak, adanın sağlık hizmetleri sınırlıdır. Küçük sorunlar için eczaneler yeterli olsa da ciddi durumlarda en yakın büyük hastaneler anakaradadır. Yanınıza temel bir ilk yardım çantası ve kişisel ilaçlarınızı almanız her zaman iyi bir fikirdir. Tüm bu ek bilgiler sayesinde Santorini seyahatiniz hem daha güvenli hem de çok daha keyifli bir deneyime dönüşür. Santorini, Ege'nin ortasında bir ada olmanın çok ötesinde. Volkanik toprakların yarattığı benzersiz coğrafyası, mavi kubbeli kiliseleri, altın tonlarında parlayan gün batımları ve beyaz evlerin gölgesinde saklanan dar sokaklarıyla her anı hafızaya kazınan bir yolculuk sunuyor. O ya da gün batımını izlerken, Fira'nın hareketli sokaklarında dolaşırken ya da bir tekne turuyla kalderayı keşfederken bu adanın neden bu kadar özel olduğunu hemen hissedersiniz. Tarihi, lezzetleri, plajları, şarap bağları ve romantik atmosferiyle Santorini. İster kısa bir tatil, ister uzun bir keşif arayan herkes için gerçekten gitmeye değer bir destinasyondur. Umarım bu rehber yolculuğunuzu planlarken size ilham verir ve Santorini'de geçireceğiniz her an beklediğinizden daha güzel bir hatıraya dönüşür. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.